Şu anda önünde bulunduğumuz Sadat bir paramiliter kuruluştur. 1 milyon TL'lik tazminat davası açtık Kılıçdaroğlu aleyhinde. Terörist yetiştiren bir kuruluş. Bu iddianın yalan ve bühtandan ibaret olduğunu belgeleriyle ortaya koymuştur. Mehdi Aleyhisselam ne zaman gelecek? İşte Mehdi Aleyhisselam gelince toplayacak hepimizi. 2012'de kurulan Sadat 10 yıl boyunca tartışmalara konu oldu. Sadat'ın neden hedef tahtasına konulduğunu ve perde arkasında olup bitenleri öğrenmek için Sadat'a gittik ve Sadat Başkanı Melih Tanrıverdi ile konuştuk. Sadat'ın hedefi nedir ve hangi noktaya gelindiğinde misyonunu tamamlayacak? Öncelikle misyonu tamamlamak gibi bir şeyden söz edemeyiz. Çünkü Sadat bir şirket. Yani misyonun tamamlanması diye bir şey söz konusu olamaz. Sadat Savunma 2012 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden daha önce ayrılmış olan subay ve subaylar tarafından kurulmuş bir özel askeri şirket. Şirketin faaliyet sahası, yani ticaret sicilde geçen faaliyet sahası, dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetleri, polis teşkilatlarına yönelik askeri danışmanlık hizmetleri, özel askeri eğitimler ve donatım hizmetleri vermek. Kimi zaman paramiliter bir kuruluş olduğu iddiasıyla, kimi zaman seçimleri tehlikeye atacağı iddialarıyla muhalefet tarafından gündeme getirilen Sadat, bu iddialara karşı basın açıklamaları yapmasına rağmen söylentilerin önü alınamıyor. Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu geldi. Burası paramiliter bir örgüt dedi bizim için. Şu anda önünde bulunduğumuz Sadat bir paramiliter kuruluştur. Yani asla kabul etmiyorum böyle bir şeyi. Benim için orası en aşağı tabaka kısım. Hiçbir zaman girmeyeceğimiz bir yer orası. Yani kimsenin şeyi değiliz, hani paralı tetikçisi değiliz yani biz. Biz münferiden çalışan, ondan sonra tamamen kendi inisiyatifiyle hareket eden, hiçbir yerden emir talimat almayan bir şirketiz. Bize onunla suçluyorlar değil mi? Ne diyorlar? İşte hükümet seçim zamanı ondan sonra sandık güvenliğini Sadat'la tehlikeye atacak falan diyorlar. Yani biz tetikçi değiliz yani. Ki buna karşılık zaten gittik 1 milyon TL'lik tazminat davası açtık Kılıçdaroğlu aleyhinde. Böyle bir iftirayı kabul etmem yani hiçbir zaman. Kaldı ki bizim böyle bir tazminat davası açmamıza rağmen tazminat davasını açtıktan sonra çok büyük baskı gördü CHP ve Kılıçdaroğlu. Ya bak Sadat gitti, sizin aleyhinizde 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı. Siz daha hala hiçbir şey yapmadınız. Sadece çıkıp basında konuşuyorsunuz diye büyük bir baskı gördü. Onun üzerine haftalar sonra gittiler, suç duyurusunda bulundular. Suç duyurusunda herhangi bir delil, belge, bilgi sunabildiler mi savcılığa? Sunamadılar. Sadece söylentiden ibaret her şey. Yani Sadat bunu yapıyor mu araştırılsın. Sadat şunu yapıyor mu araştırılsın. Böyle suç duyurusu. Hatta herhangi bir bilgi, belge de sunamadıkları için savcılığa suç duyurusundan sonra basın açıklamasında savcılarımızı cesur olup ciddi araştırma yapmaya davet ediyoruz diyor. Yani neyi araştıracaklar? İlk önce sen belgelerini, bilgilerini koyarsın. Ondan sonra onun araştırılmasını talep edersin. Kılıçdaroğlu Sadat hakkında elinde bir dosya olduğunu belirtmiş, ancak Sadat binası önünde açıklama yapmasının üzerinden 11 gün geçmesine rağmen bu dosyayı halen okumadığını da itiraf etmişti. Ayrıca bu dosya savcılığa teslim edilmedi. Mustafa Balbay'ın Cumhuriyet Gazetesi'nde bir röportajı vardı Kılıçdaroğlu'yla. Yani Kılıçdaroğlu bizim kapıya gelip kapıdan geri döndükten aşağı yukarı 10-12 gün sonra, belki 14 gün sonra yapmış o röportajı. Unuttum şimdi tam süreyi. Röportajda soruyor, diyor ki Kılıçdaroğlu'nun makam odasında, yani röportajdan öyle anlaşılıyor. Makam odasında oturuyorlar anlaşıldığı kadarıyla. Röportaj yapıyor, konu Sadat'a geliyor. Sadat'la ilgili diyor, elinizde bilgi belge var mı diye soruyor Balbay. Herhalde böyle masadan uzakta oturuyorlar tahminimce. Diyor ki röportajda, Kılıçdaroğlu diyor masasını işaret ederek, her zaman dolu olan, kalabalık olan masasının üzerine işaret ederek, evet arkadaşlar bir dosya getirdiler diyor. Yani Kılıçdaroğlu çıkarıp bir dosya göstermiyor. Olmayan bir şey yok. Halen daha üzerinden 10 küsürü 14 gün geçmiş. Kalabalık masayı gösteriyor. Arkadaşlar bir dosya getirdiler diyor Balbay. Peki diyor içinde ne vardı diyor. Daha henüz bakmadım diyor Kılıçdaroğlu. Şimdi bakın buraya gelmiş. Bizimle ilgili bir sürü iddialarda bulunmuş. Arkasından basında sürekli iddialarda bulundu. Ondan sonra mitinglerde çıktı söyledi. Sosyal medyada paylaştı sürekli. Ve üzerinden 12 gün, 14 gün geçmiş yaklaşık. Daha hala açıp bakmadım diyor. Balbay diyor ki
bir gazetecinin duymak isteyeceği en son şeyi söyledi diyor. Daha henüz açıp bakmadım dedi diyor. Beraber bakalım mı diyesim geldi diyor. Yani böyle bir şey olamaz yani. Türkiye'de Sadat'a benzer faaliyet yürüten birçok şirket olmasına rağmen bu şirketler kapsamını genişletemediğinden Sadat kadar bilinmiyor ve gündeme getirilmiyor. Ben özellikle açıklamalarımda ve röportajlarımda Türkiye'deki ilk ve tek şirkettir diyorum. Hiç kimse çıkıp da yok efendim biz de varız bu sahada diye bir iddiada bulunamıyor dikkat ederseniz. Belki bizim kadar teşkilatlanmış, geniş kapsamlı çalışan bir şirket yoktur. Hani teşkilat derken personel babında demiyorum. Teknik altyapı babından bahsediyorum. Bir şekilde kadroyla çalışıyoruz. Ama yapabileceğimiz silahlı kuvvetlerin ihtiyacı olan her türlü alanda faaliyet gösterebilecek bir bilgi birikimine sahibiz. Sadat'ın kapsamlı yapısı nedeniyle hedefe konulmuş olabileceğini belirten Tanrıverdi, Sadat hakkındaki iddiaların aslı astarı olmadığını ve sadece özel askeri bir şirket olduklarını ifade ediyor. Peki Sadat'ın faaliyet sahası neresi ve ne yapıyorlar? Türkiye'nin dost ve müttefiki ülkelerin ihtiyacı olan, ki var bu ihtiyaçları, danışmanlık hizmetleri, nasıl danışmanlık? Bunların kurumsal reorganizasyon, modernizasyon faaliyetlerinin yürütülmesi gibi danışmanlık hizmetleri. Ve bu reorganizasyon ve modernizasyon neticesinde mutlaka eğitim gerekiyor. Bunlar hem kadroların idari eğitimleri de söz konusu. Aynı zamanda operasyonel birliklerin reorganizasyonunu yapıyorsanız bunların savaşa hazırlık eğitimleri de söz konusu ki internet sitemizde örnek eğitim paketlerimiz var bunlarla ilgili. Tanrıverdi'ye göre yeniden yapılandırılan bir ordunun teçhizatlarının da değişmesi gerekebilir. Bu nedenle Sadat, faaliyet yürüttüğü ülkelerle Türk savunma sanayi şirketleri arasında aracılık da yapıyor. Yani Türk savunma sanayi ürünlerinin ihraç edilmesinde önemli bir rol oynuyor. Donatım hizmetleri de veriyoruz dolayısıyla. Kendimiz üretmesek de öncelikle Türk savunma sanayi ürünlerinin alınmasına, oralardan karşılanamıyorsa yurt dışından tedarikiyle ilgili irtibatların sağlanmasına aracılık hizmetleri de yapıyoruz. Dolayısıyla baktığımız zaman gerçekten çok geniş bir yelpazemiz var. Bizim çekirdek kadro dediğimiz kadromuz hani uzun yıllar silahlı kuvvetlerde görev yaptığı için gerçekten çok geniş bir bakış açısına sahipler. Diğer şirketlerde belki bu kadar kapsamlı, konuya vakıf olan insanlar bulunmadığı için belki onlar sınırlı bölgelerde faaliyet gösteriyor olabilirler ama biz bir silahlı kuvvetlerin, bir polis teşkilatının A'dan Z'ye ihtiyaç duyabileceği her türlü hizmeti verme imkan kabiliyetine sahibiz. Bu vizyonla hareket ediyoruz. Dolayısıyla misyonumuzun sona ermesi, tamamlanması gibi bir şeyden bahsedemeyiz. Çünkü teknoloji her zaman gelişiyor. Sadat'ın internet sitesindeki misyonumuz bölümünde İslam ülkelerinin dünya süper güçleri arasında hak ettiği yeri almasına yardımcı olmak ifadeleri yer alıyor. Kuruluşunun üzerinden 10 yıl geçen Sadat bu hedefe yaklaşmış olabilir mi? Yani şöyle söyleyeyim, Sadat kuralı 10 sene oldu ama Sadat gibi onlarca şirket olsa, bunlar da onlarca yıl çalışsalar bu ihtiyacın karşılanması belki daha onlarca yıl sürecektir yani. Öyle bir tane iki tane şirketle ihtiyacın karşılanması gibi bir şey söz konusu değil. Yani dönüp bakarsak silahlı kuvvetlere ürün hazırlayan yüzlerce firma var Türkiye'de. Dünyada bakarsak binlerce firma var. Yani bir tane Sadat danışmanlık hizmeti vermiş, reorganizasyon hizmeti vermiş, yetişmek mümkün değil yani. Silahlı kuvvetler çok geniş yapılar. Biz birim birim alıp reorganizasyona tabi tutsak tek başımıza belki binlerce yıl falan çalışmamız gerekir yani. İslam ülkelerinin ordularının dünya güçleri arasında yer almasının misyon edilen Sadat'ın yanında bir de İslam ülkelerinin birliği için çalışan Assam var. Assam, İslam birliği için ne yapıyor? Farklı bir perspektif oluşturmak için, bir bakış açısı, yeni bir bakış açısı verebilmek için biz Assam'ı kurduk. Biz bir şey oluşturmaya çalışıyoruz. Yani farklı bir açılım oluşsun. İnsanlar tıkanmış bazı kurumsal yapıların yeni açılımlar oluşturabileceğini görsünler. Vizyonu vermeye çalışıyoruz. Assam hani bugün desek ki işte İslam ülkeleri bir birlik oluşturmak istiyorlar. Tamam da bunun hukuki zemini nasıl olacak? Nasıl bir birlik olabilir? Bu konuda fikri çalışmalar yürütüyor. Yani taslak yapılar oluşturuyor. İşte bir anayasası olsa İslam ülkeleri bir birlik oluştursalar, yani Avrupa Birliği benzeri diyelim örnek, böyle bir birlik oluşturmak isteseler bunun anayasası nasıl olabilir?
bu konuda taslak çalışmalar yapıyoruz. Seminerler düzenliyoruz, konferanslar düzenliyoruz. Bu zaman zaman yerel olduğu gibi uluslararası boyutlarda da oluyor. Her yıl uluslararası bir kongre düzenliyoruz özellikle. Çeşitli ülkelerden, İslam ülkelerinden ve hatta İslam ülkesi olmayan ülkelerden bile katılım oluyor bu kongrelere. Burada biz her kongrede bir tema işliyoruz. Bir devletin ana faaliyet alanları, işte idare şekli, ondan sonra iç güvenliği, dış güvenliği, savunma konusu, ekonomik ilişkileri, adalet mekanizması gibi ana 6 tane faaliyet alanı var bir devletin, yani bizim odaklandığımız ve 6 ayrı kongre planladık. Sadece savunma ve savunma sanayi, yani savunma işbirliği ve savunma sanayi işbirliğini bir kongreye sıkıştıramadık. Onu 2 ayrı kongreye böldüğümüz için toplam 7 kongre planladık. Bu sene 6.'sı yapılacak bu kongrelerden ASSAM kapsamında. Haliyle ASSAM'ın İslam Birliği çalışmalarını Sadat'ın İslam ordularını güçlendirme misyonuyla birleştirmeye çalışanlar oldu. Hal böyle olunca Sadat'ın Türkiye'de bir İslam devleti kurma hedefi olduğu yönünde iddialar gündemde yerini aldı. Şöyle bir beklenti görüyorum ben. Yani çok yanlış bir şey ama sanki biz bir devlet kuruyoruz, bunun silahlı kuvvetlerini kuruyoruz. Ondan sonra biz her şeyi yapmışız, bitirmişiz, artık ilan etmesi kalmış da falan gibi böyle bir ithamla karşı karşıyayız. Yani böyle bir gücümüz yok, yani böyle bir şey yapma imkanımız yok. Hani bizim elimizde sihirli bir değnek de yok. Sadece bunlar fikri çalışmalar. Sadat da bir ticaret firması. O zaman Sadat üzerinden oluşturulan korku egomanyasının kaynağı nedir? Amiyane tabirle hani öküz altında buzağı aramamak lazım. Bu herkesin yapabileceği çalışmalar. Bu tür çalışmaları yapan pek çok da kurum var. Bizim belki biraz donanımlı olmamızdan bizden biraz korkuyorlar gibi geliyor bana. Korkulacak bir şey yok yani. Hani biz ne yaptığımızı, ne yapmamamız gerektiğini, hangi bölgelerin kara, hangi bölgelerin gri, hangi bölgelerin beyaz olduğunu çok iyi bilen, herkesten çok daha iyi bilen ve beyaz bölgenin dışına çıkmayan, hatta bazen gri bölgeye yaklaşıyoruz diye beyaz bölgede bile çok fazla hareket etmediğimiz konulardan bahsediyoruz. Endişelenecek bir şey yok aslında kimse için. ASSAM'ın İslam Birliği çalışmaları ilk defa gündeme gelmiyor. Bundan 3 yıl önce Sadat kurucusu Adnan Tanrıverdi'nin Mehdi'ye atıfta bulunması uzun süre konuşulmuştu. Peki Sadat'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi ne demek istemişti? Kendisi de ASSAM'da, dediğiniz gibi benzer isimler ASSAM'da da çalışıyor. Kendisi de ASSAM'da benzer çalışmalar yapmış veya kongrelere katılmış isimlerden birisi. Birçok kez İslam Birliği ve Asrika ifadelerini kullandı, bu kavramları kullandı. Asrika nedir? Hani bilhassa bunun çok tartışıldığını gördüm. Yani dediğim gibi bu bir temenni diyelim. Bizim için bir temenni. Ondan sonra biz yani yurt dışındaki yaptığımız, dünya çapında yaptığımız görüşmelerde şunu görüyoruz. Yani İslam ülkelerinin bir birlik, beraberlik oluşturulması mümkün değil diyorlar. Yani genelde konuştuğumuzda herkes aynı fikirde. Bir birlik oluşturmalı mıyız? Evet, oluşturmalıyız. Nasıl olacak? Ya o mümkün değil yani. Hani böyle bir karamsar bir şey var. Yani kimse böyle bir şeyin olamayacağını düşünüyor. Peki olabilirliği için ne yapmak lazım? Ondan sonra hatta işte bu röportajlardan bir tanesinde, bir kongre esnasındaki bir röportajlardan bir tanesinde uzatılan bir mikrofona Adnan Paşa çok hızlı verilen bir röportaj. Bazı cümleleri kullanamadan konuştuğunda yanlış anlaşılmalara sebep oldu. Yani bununla ilgili defalarca açıklamalarda bulunduk ama herkes o işte çeşitli medyanın paylaştığı yanlış anlaşılan kısma yönelik odaklanıyor. Peki neydi o görüntüler? Bugün soruyoruz, İslam Birliği olacak mı? Olacak. Nasıl olacak? Ne zaman olacak? Mehdi Hazretleri geldiği zaman olacak. Amenna ve saddakna. Mehdi Hazretleri ne zaman gelecek? Allah Teala bilir. Peki bizim bir işimiz yok mu? Ortamı hazırlamamız gerekmez mi? İşte ASSAM. Yani Adnan Tanrıverdi Mehdi Aleyhisselam'a değil İslam Birliği'ne zemin hazırlamak için çalışmalıyız diyordu. Şu var, yani insanlarla konuştuğunuzda İslam ülkeleri bir birlik oluşturmalı mı? Mutlaka oluşturmalı. Peki nasıl oluşturacağız bu birliği? Yani bizim öyle bu birliği oluşturabilmek gibi bir imkanımız yok diyorlar. Peki nasıl olacak yani? Nasıl yapacağız bu birliği? Nasıl oluşturacağız? Hani İttihat-ı İslam nasıl olacak? Ya önce işte Mehdi Aleyhisselam gelince toplayacak hepimizi ve İslam ülkeleri bir birlik oluşturacaklar. Bütün Müslümanlar toplanacaklar. Dolayısıyla İslam ülkeleri de birleşmiş olacaklar. Peki Adnan Paşa şunu soruyor, bu kanaat önderlerine, siyasetçilere, politikacılara. Mehdi Aleyhisselam ne zaman gelecek? Bilmiyoruz yani. Onun
bilgisi bizde değil. Peki tamam, biz hayattayken bunu göremeyeceksek eğer, veyahut da görecek de olabiliriz ama göremeyeceğimizi düşünürsek bunu, bizden önce pek çok geçen nesiller bunu göremediği gibi biz de göremeyeceğimizi düşünürsek eğer, İslam ülkelerinin birlik oluşturulması ile ilgili bizim üzerimize düşen bir görev yok mu? Hani Mehdi Aleyhisselam'a hazırlıkla ilgili değil, İslam ülkelerinin birlik oluşturması ile ilgili bizim üzerimize düşen bir görev yok mu diye soruyor Adnan Paşa aslında orada. Avrupa Birliği örneği gibi İslam ülkelerinin de bir birlik oluşturması için çalıştığını söyleyen Assam, bu hedefe ulaşmak için uluslararası düzeyde kongreler düzenliyor. Buradaki amaç İslam ülkelerinin bir birlik beraberlik oluşturması. Çünkü görüyorsunuz işte ekonomik işbirlikleri var, ondan sonra ama hep bunları Batı'da var, Avrupa'da var. Ama İslam ülkeleri arasında böyle bir şey yok. Hepsi yüzlerini başka taraflara dönmüş. Herkes başkasından bekliyor. Yani biz ne yapacağız yani? Kendimiz yapmazsak bir yerlere hep mahkum kalacağız demektir. Dolayısıyla bizim çıkış noktamız bu. Yani İslam ülkelerinin birleşmesi için sen ne yaptın diye sorulduğunda, yani herkes kendine sorsun, ben ne yaptım? İslam ülkelerinin bir birlik oluşturması için ben ne yaptım sorusunu herkesin kendisine sorması gerekiyor. Olması gerektiğini düşündüğüm bir şeyse ben ne yaptım? Yani benim hiçbir gücüm yoktu, hiçbir şey yapamadım. Ne yaptım ben? En azından bir zemin oluşturmaya çalıştım. Zemin oluşturmak için nasıl bir yol izliyorsunuz diye sorduğumuzda cevabımızı bir kıssadan hisseyle aldık. Bir hikaye vardır. Küçük bir havaalanında işte yolcular uçağa çağrılıyorlar, kapı açılıyor, uçağa doğru yürümeye başlıyorlar. Uçak az ileride duruyor. O sırada hava yolları şirketinin minibüsü geliyor. İçinden pilotlarla hostesler iniyorlar. Pilotların kollarında bant, 3 nokta bant, gözlerinde siyah gözlük, ellerinde de beyaz baston. Tık 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 ilerliyorlar uçağa doğru. Yolcular şuraya bakıyor, ya diyorlar nasıl bir şaka bu yani? Sonra pilotlar yerlerini alıyor. Yolcular da yerlerine oturuyorlar. Uçak kalkışı hazırlanıyor ama yolcuların içinde de bir şüphe. Yani acaba mı diyorlar yani? Şaka mı? Yani ama pilot olabilir mi? Yoksa şaka mı? Nasıl? Neyle karşı karşıyayız? Uçak hareket ediyor. İşte pistte hızlanıyor. Pist sonuna doğru iyice yaklaşıyor. Yolcuların gözü böyle camdan dışarıda. Artık pistin sonu gelmiş. Uçak daha hala yerde. Avazları çıktığı kadar bağırmaya başlıyorlar. Ondan sonra pilot da hemen gaz koluna asılıyor. Diyor ki bir gün diyor bağırmayacaklar diyor, hep beraber ölüp gideceğiz diyor yanındaki diğer pilota. Şimdi pilot gerçekten ama bunu sivil toplumda şunun için anlatırlar. Sizi idare edenler, yönlendirenler, yönetenler bazen her şeyi göremeyebilirler. Dolayısıyla siz tepkilerinizi zamanında ortaya koymazsanız hep beraber uçuruma gidebilirsiniz veyahut da beklenmedik bir akıbete uğrayabilirsiniz. Yani bunu sivil toplumda bu şeyi ifade etmek için anlatırlar bu hikayeyi. Dolayısıyla biz eğer bu şeyde yolcuysak bizi yönetenlere, dünyayı yönetenlere taleplerimizi, beklentilerimizi doğru şekilde aktarmamız gerekiyor. Hatta onlar bize bir çözüm önerisi öneremiyorlarsa, bir çözüm önerisi getiremiyorlarsa bizim onlara çeşitli çözüm önerileri de sunmamız gerekiyor. Yani bizi yönetiyorlar çünkü değil mi? Onlar vekalet vermişiz. O vekiller bizi yönetiyorlar. Biz nasıl istiyorsak bizi öyle yönetecekler. Biz nasılsak biz öyle yönetileceğiz. Dolayısıyla biz nasıl yönetilmek istediğimizi doğru şekilde ifade etmemiz lazım. Yani bu çalışma budur. Yani Assam'ın yürüttüğü çalışma. Sadat, İslam ülkelerinin ordularını güçlendirmeyi misyon edinirken Assam da İslam ülkelerini her alanda birleştirmek istiyor. Sadat'ın danışmanlık yaptığı, anlaşma yaptığı ülkelerde aynı zamanda Assam'da bulunuyor mu? Assam sadece akademisyenler üzerinden, akademik ağlar üzerinden yürüyen bir çalışma. Mesela Assam yurt dışı ziyaretleri yapmıyor hiç. Şimdiye kadar hiçbir ülke ziyareti yapmadı Assam. Ama Assam internet üzerinden, sosyal medya üzerinden veyahut da işte nasıl diyeyim online mecralar üzerinden çalışmalarını yürütüyor. Sadat öyle yapmıyor. Sadat silahlı kuvvetlerle direkt irtibata geçiyor. Mesela Sadat'ın akademisyenlerle bir çalışması yok dolayısıyla. Silahlı kuvvetlerle, emniyet teşkilatlarıyla ve bunlarla nasıl irtibata geçiyor? Bir kere fuarlara katılıyor Sadat. Fuarlarda tanıtım çalışmaları yapıyor. Orada kendisine gerçekleşen ziyaretler neticesinde iş ilişkileri kuruyor. Artı hedef bölgesindeki ülkelerin büyükelçiliklerini, askeri ateşiliklerini ziyaret ederek pazarlama çalışmaları yürütüyor. Dolayısıyla yani Sadat'ınki ticari bir faaliyet, pazarlama çalışmaları şeklinde yürüyor. Assam'ınki akademik bir faaliyet, akademisyenler üzerinden, üniversiteler üzerinden
ve sivil toplum üzerinden yürüyor. Dünyada birçok özel askeri şirket var. Sadat bunlardan sadece birisi. Bu şirketlerin ayrı ayrı metotları ve yol haritaları var. Dünya çapında özel askeri şirketleri birkaç farklı şeye ayırıyorlar. Ben şöyle tasnif ediyorum, benim tasnifim bu. Ben tabakalandırıyorum özel askeri şirketleri. Yani bazı akademik çalışmalarda görüyorum, çeşitlendiriyorlar özel askeri şirketleri. Ben çeşitlendirmekten ziyade tabakalandırıyorum. En alt tabakada paralı askerlik organizasyonları var. Yani silahlı bir güç oluşturup çeşitli çatışma bölgelerine katılıyorlar bunlar. Bence bu en aşağı seviyesi özel askeri şirketleri. Orta seviyeyi görüyorum, ben 3'e ayırıyorum. 5'e 6'ya ayıranlar var. Ben 3'e ayırıyorum. Orta tabakada çatışma bölgelerine lojistik hizmet sağlayan özel askeri şirketler var. Yani örnek Suriye'de bir çatışma var, işte Ukrayna'da bir çatışma bölgesi var, işte Libya'da diyelim, işte Azerbaycan, Ermenistan arasında olmuştu mesela. Böyle çatışma bölgelerine silah, mühimmat, ondan sonra gıda gibi lojistik hizmetler sağlayan özel askeri şirketler var. En üst tabakada da danışmanlık hizmetleri veren özel askeri şirketler var. Ben bu şekilde 3'e ayırıyorum. Bazıları işte istihbarat hizmeti yürüten özel askeri şirketler de var diyor. Ondan sonra bu da herhalde o danışmanlık tabakasının oraya bir yere geliyor galiba. Rusya'nın Wagner ve ABD'nin Blackwater isimli özel askeri şirketlerinin işlediği bazı suçlar ortaya çıkmış ve uluslararası basında yer bulmuştu. Sadat'ın böyle bir suç dosyasının ortaya çıkmamasının sebebi böyle bir işe hiç karışmayışından mı, yoksa bunları gizleyecek kadar profesyonel oluşundan mı? Rus Wagner özel askeri şirketi bu gibi farklı ülkelerin askeri şirketlerinden farkı nedir Sadat'ın ve profesyonelleşme açısından en çok neyi değerli görüyorsunuz? Fark nedir? Yani Sadat bu tabakalandırmada paramiliter tabakadan en uzak olan, en üst tabakada, diğer tabakalara hiç girmeyen, yani çatışma bölgelerine ne lojistik destek veren, ondan sonra ne asker sağlayan, ne mühimmat sağlayan herhangi böyle bir çalışma yürütmeyen en üst tabakada silahlı kuvvetlerin, yani emniyet güçlerinin reorganizasyonu, modernizasyonu, yeniden yapılandırma faaliyetlerinin yürütülmesi ve silahlı kuvvetlerin bazen askeri mühendislik çalışması kapsamında kalıyor bunlar. Bazen özel birliklerinin yetiştirilmesi tarafında olabiliyor. Bu tür faaliyetler yürüten bir firma. Wagner paramiliter bir yapı. Yani en alt tabakada kalıyor Wagner gibi yapılar. Tamamen paramiliter hizmetler sunuyorlar Wagner. Yani Afrika'da gidiyor, işte çeşitli yerlerin güvenliğini alıyor, hatta hükümeti bir süre sonra baskı altına alıyor. Ondan sonra Rusya ile beraber çalışmalarını sağlayacak çalışmalar yürütüyor. İşte Suriye'de çeşitli çatışma bölgelerinde bulunuyor. Ondan sonra Afrika'da benzeri çalışmalar yürütüyor. Sadat kesinlikle böyle bir çalışma yürütmüş değil. Blackwater'la kıyaslıyorlar, bazen Wagner'la kıyaslıyorlar. Başka şirketler var. Çin'in özel askeri şirketleri var, İngiltere'nin özel askeri şirketleri var. Hani bizimki onlardan çok farklı. Uluslararası yapılara baktıkları zaman tabii tarih bunu zaman içinde yazacak yani. Olsaydı çıkartırlardı mutlaka. Derlerdi ki işte Sadat şurada, şu ülkede şunu yaptı diyemiyorlar. Bunu tespit edemeyecekleri kadar da profesyonelce çalıştığımızı mı iddia ediyorlar acaba? Yani Sadat her şeyi yapıyor ama mesela Wagner'i yakalıyorlar orada burada, Blackwater'ı yakalıyorlar, onu yakalıyorlar, bunu yakalıyorlar. Sadat'ın herhangi bir yerde yaptığı yasa dışı bir şeyi belgeleyip ortaya koyamıyorlar. O zaman o kadar da profesyonel miyiz yani? Sorusunu sormak lazım. Tanrıverdi, İslam ülkelerinde faaliyet yürüten Sadat'ın personellerinin haliyle İslami hassasiyeti olması gerektiğini söylüyor. Peki iddia edildiği gibi Sadat çalışanları arasında militanlar var mı? Sadat'ın bünyesinde olmak isteyen bir kişinin ideolojisi çok önemli mi? Yani burada Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve uluslararası mevzuat önemlidir benim açımdan. Yani herhangi bir terörist, uluslararası veya yerel bir terörist gruba mensup olan, terörist gruba sempati duyan, ondan sonra bu tür fikri yapıdaki birisini istihdam etmem. Ama onun dışında fikri yapısı, siyasi görüşü, hani işte CHP'liymiş veyahut da işte başka bir partidenmiş, yani bu ülkenin insanıyız en nihayetinde. Benim için önemli olan onun mesleki uzmanlığıdır. Seçerken bunlara dikkat ediyoruz. Rus özel askeri şirketi Wagner'in ve Amerikan özel askeri şirketi Blackwater'ın suç dosyası kabarık. Öyle ki 2007'de Irak'ta faaliyet yürüten Blackwater mensupları 32 sivili keyfi olarak kurşuna dizmiş, bu sivillerden 14'ü hayatını kaybetmişti. Bu şirketlerle ilgili hiçbir ne uluslararası basında ne kendi ülkelerinin basınında
ciddi eleştirel veya hedef alıcı haberler yokken neden böyle bir suç dosyası olmayan Sadat sürekli hedef tahtasına koyuluyor? Bizim çözüm üretmeye çalıştığımız ülkelerde Amerika'nın da, Rusya'nın da, İngiltere'nin de, Çin'in de, Fransa'nın da özel askeri şirketleri aynı birlikler için, aynı birimler için çözümler üretmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla onların ayaklarına basıyoruz oralarda. Birbirimizin ayağına basıyoruz yani. Eğer ben o ülkede bir proje alır da bunu başarıyla ifa edersem daha sonra artık diğer ülkelerin oralarda faaliyet göstermesi mümkün değil. Bir rekabet var yani. Tabii ciddi bir rekabet var. Bir kere ben hani o ülkeyi sömürmeyi hedeflemediğim için mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti de yani ilişki kurduğu ülkeleri sömürme amaçlı yaklaşmaz yani. Batı'nın Afrika'da, Orta Doğu'da nasıl bir sömürge düzeni kurduğunu herkes görüyor. Yani bu ülkelerin hepsi bunun farkındalar. İçlerinde neler döndüğünü hepsi çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla Sadat girdiğinde bakıyorlar, bizim onlara davranış şeklimiz, yani onları insan yerine koyduğumuzu görüyorlar. Ondan sonra çünkü diğerleri öyle davranmıyor. Yani müşteri gibi bile davranmıyor yani ilişki kurduğu ülkelere. Bizim onların değer verdiğimizi, onlara insan olduklarının değerini verdiğimizi, ondan sonra ve onlara gerçekten bir iş yaptığımızı ve bir değer kattığımızı ve bizden aldıkları hizmet sonucunda belli bir seviyeye eriştiklerini gördükleri zaman diğer ülkelerle çalışmayı zaten kesmek yoluna gidiyorlar. Problem oradan doğuyor. Bir uluslararası alanda böyle bir tepki görüyoruz. Tanrıverdi'ye göre ülkemizde Sadat'ın hedef alınmasının ana sebebi 28 Şubat. 28 Şubat döneminde ordu personellerinin namaz kılması ve eşlerinin başörtülü olması ordudan ihraç edilmek için yeterli bir sebepti. İşte bu gibi sebeplerle ihraç edilen subaylar bir araya gelerek Sadat'ı kurdu. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz. Bir okul birincisi olduğum halde bu törene katılmama müsaade edilmedi. Tabii bizim kurucu kadromuz 28 Şubat döneminde silahlı kuvvetlerden çıkartılmış insanlar çeşitli yollarla. Silahlı kuvvetlerden ihraç edilen subay kısmı bir sivil toplum kuruluşu oluşturdular. Adalet Savunanlar Derneği adı altında. Bu dernek uzun yıllar gayret sarf etti ve geçtiğimiz yıl biliyorsunuz 28 Şubat'ı gerçekleştiren asker kadro yargı neticelendi, davalar neticelendi. Ondan sonra rütbeleri söküldü ve hapse atıldılar. Peki 28 Şubat'ın sadece asker ayağı mı vardı? Hayır. Bunun yanında sivil ayakları vardı. Yani medyası vardı, iş dünyası vardı, siyaset ayağı vardı, bürokrasi ayağı vardı, akademisyen ayağı vardı, sivil toplum kısmı vardı. Bunlar 28 Şubat'ta yaptıklarıyla ilgili yargılandılar ve bu bir yere bağlandı mı? Bağlanmadı. Yani bakın 28 Şubat döneminde silahlı kuvvetlerden 28 Şubat dolayısıyla zarar gören kesim bununla ilgili yargıda kendi üzerine düşeni yaptı. Diğer kesimler kendi üzerine düşeni yaptı mı? Yapmadılar. Sadece 28 Şubat bitti diye düşünüyorlar. Ama onu yapan kadrolar 28 Şubat 1000 yıl sürecek diyorlardı. Bitti mi bitmedi. Ne yaptılar? Arkasından 15 Temmuz yani 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a giden bir süreç yaşadı Türkiye. Arkasından 15 Temmuz'u gerçekleştirdiler. Aynı kadrolar şu anda 2023 seçimlerinde AK Parti'nin seçimi almasını yani bugünkü hükümetin seçimi almasını engellemeye çalışıyorlar. Tanrıverdi'ye göre tam da bu yüzden 28 Şubat'ı yapanlar, destekleyenler ve yurt dışından bunun talimatını verenler özellikle Sadat'ı yıpratmaya çalışıyor. Dolayısıyla dönüp baktığında karşı taraf ne görüyor? Diyor ki hükümetin şu kısmı zaten uyuyor bunlar diyor. Enselerinde boza pişirsek de sesleri çıkmıyor diyor. Aç başını diyoruz, açıyor, peruk takıyor. Ondan sonra tekmeyi basıyoruz, atıyoruz diyor. Ondan sonra bunlar ses çıkartmıyorlar diyor. Buna karşı sesini çıkartan tek bir kesim oldu. Ondan sonra onun da defterini nasıl döneriz diyor. Bakıyor. Aslerin başında kim vardı? Adnan Paşa vardı. Nevzat Tarhan vardı. Şu vardı, bu vardı. Bunları yıpratalım. Ondan sonra bunların üzerine gidelim. Ondan sonra bu insanları olmadık yalanlarla suçlayalım. Ondan sonra bu suçlamalar neticesinde de
hani ne kadar yalan olursa olsun bunları defalarca söyleyince insanlar nasılsa inanıyor diyor. Çıkıp en yüksek makamlarda, en yüksek kürsülerden bunu dillendirirsek nasıl diyor inanırlar diyor söylediklerimize. İnanacak ciddi bir de kesim var. Dolayısıyla Sadat o yüzden hedefe konuyor. Assam bu yüzden hedefe konuyor. Yoksa yani ne yapmışız? Assam ne yapmış? Sadat ne yapmış yani? Asler ne yapmış bugüne kadar? Sadat hakkındaki benzer iddiaları tek dillendiren Kılıçdaroğlu değil. Hatta Kılıçdaroğlu'ndan önce Meral Akşener de Sadat'ın seçimleri tehlikeye atacağını iddia etmişti. Tanrıverdi'ye göre Sadat'a yapılan bu saldırıların talimatı yurt dışından veriliyor. Aslında şunu mu söylüyorsunuz? Bir dönem bu ülkede hükümete, siyasete, hatta seçimlere müdahale edenler bugün geçmişte yaptıkları şeylerle bugünkü Sadat'ı itham ediyorlar. Tabii şimdi dönüp bakarsak, şimdi Biden seçimler döneminde, Amerikan başkanlık seçimleri döneminde ne diyordu? Ben iktidara geldiğim zaman Türkiye'deki hükümetten memnun değilim. ABD ile, Amerika Birleşik Devletleri ile beraber çalışmıyor bu hükümet. Ben bu hükümeti değiştireceğim diyordu. Amerika, Türkiye'deki hükümetten memnun değil. Bu hükümetin yıkılması için muhalefete destek vereceğim diyor. Muhalefetten kimlerin bir araya geldiği de belli. And so what I think we should be doing is taking a very different approach to him now, making it clear that we support. 6 partinin genel başkanı bir aradayız. Peki söylendiği gibi Sadat, Türkiye'nin iç siyasetine müdahil oluyor mu? Türkiye'deki seçimlere yönelik hiçbir çalışmamız olması mümkün değil. Çünkü biz bir siyaset kurumu değiliz. Savunma sanayi şirketiyiz. Biz özel askeri şirketiz. Bir paramiliter yapımız da yok Sadat'la ilgili. Yani 2018 yerel seçimlerinden önce de Meral Akşener aynı şeyi iddia etti. Çıktı. Ondan sonra şöyle yapacak Sadat. İşte şuralarda kampları varmış dedi. Ondan sonra savcılık soruşturma başlatmış bununla ilgili. İşte incelemişler. Meral Akşener'i ifadeye davet etmişler. Ondan sonra Akşener ifadesinde biz bunu nerede gördük ifadesini? Şurada gördük. Biz de tazminat davası açtık. Tazminat davası açınca oradan o davada bu bilgi bize ulaştı. Mahkeme diyor ki bizim açtığımız tazminat davasında. Ya diyor Akşener ifadeye davet edilmiş. Ondan sonra ifadeye davet edildiği zaman bilgi belge sorulmuş kendisine. O da hiç herhangi bir bilgi ve belge veremeyeceğini, elinde böyle bir şey olmadığını, ondan sonra kendisine bu bilgileri getiren kişinin kim olduğunu söyleyemeyeceğini. Ama işte ben o insanların geleceğini her şeyden öncelerim. Nasıl yani? Meral Akşener kendisine bu bilgi ve belgeleri getireni söylemeyerek sandık güvenliğinin sağlanmasına engel mi oldu? Yani Türkiye'de seçim güvenliğinden bahsediyoruz. Seçim güvenliği mi önemli? Bu bilgileri getiren kişiyi korumak mı önemli? Değil mi? Yani şimdi bakarsak mahkeme seni, savcı seni bir ifadeye davet ediyor. Sen diyorsun ki bu tarafta seçim güvenliği var. Burada da sana bu bilgiyi getiren kişinin kimliği var. Yani bunun kimliğini gizleyerek belgeleri alıp bir şekilde mahkemeye teslim edemiyor musun? Seçim güvenliğinden bahsediyoruz. Eğer gerçekten tehlikedeyse. Ama böyle bir tehlike yok da sen bunu uydurduysan tabii ki örtbas etmeye gideceksin. Niye? Çünkü basın çalkalandı zaten. Sadat seçim güvenliğini tehlikeye atacak iddianla, mitinglerde, gazetelerde yazılan haberlerle zaten istediğin etkiyi elde ettin. Aslı astarı olmayan bir şeydi. Dolayısıyla bunun yargıya taşınması ve mahkemenin devam etmesi senin yalan o söylediğini ispat edecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener çok çarpıcı bir iddia ortaya attı. Mesela 2018 yılında halen CHP ittifakı içinde yer alan bir siyasi partinin genel başkanı hanımefendi, ülkemizin çeşitli yerlerinde silahlı eğitim kampları kurulduğu iddiasını bir gazetede dile getirmişti. Sadat'ın Türkiye sınırları içindeki silahlı eğitim kamplarına ait fotoğrafları gördüğünü söyleyen Akşener, iddialar ciddiye alınmalı dedi. Cumhuriyet Başsavcılığı bu haber üzerine soruşturma açmış ve bu iddianın yalan ve bühtandan ibaret olduğunu belgeleriyle ortaya koymuştur. Ben işte bu bilgiyi getiren kişiyi korumak amaçlı bu bilgileri paylaşamayacağım deyip işi kapatıyorsun diyor mahkeme. Bu iddiaları reddeden Sadat, Akşener'e tazminat davası açmıştı. Bir televizyon kanalında bu davaya atıfta bulunan Akşener, davaya kazandıklarını söylemişti. Bana açılan mahkeme. Biliyorum tazminat bu davası. Bu tazminat davası ama bunu biz kazandık.
Evet, Akşener bu davayı kazandı. Çünkü mahkemeye göre Akşener'in iddialarla hedef aldığı Sadat bu Sadat değildi. Meral Akşener Sadat'ı kastetmemiş diyor. Biz tazminat davası açtık çünkü kendisine. Sadat diye bir yapı diyor şeylerinde, açıklamalarında. Yani Sadat isminde belki diyor onlarca şirket olabilir Türkiye'de diyor. Siz diyor niye üstünüze alındınız diyor bu şeyi. Tabii biz itiraz ettik. Yani yurt dışındaki bütün haber kanalları Meral Akşener'in 2018'deki o açıklamasını haberleştirirken haberin içinde Sadat'ı almışlardı. Bizim şirketi, bizim fotoğraflarımızı yayınlamışlar. Yani bütün haber kanalları, bütün herkes, bütün kamuoyu Meral Akşener Sadat diye yapı dediği zaman bizi anlıyor. Ama mahkeme diyor ki, ya diyor Türkiye'de tek Sadat siz misiniz diyor. Sadat diye bir yapı demiş diyor. Bununla ilgili diyor savcılıkta soruşturma yapmış diyor. Sizin hakkınızda da bir soruşturma açmaya gerek görmemiş diyor. Soruşturulmamışsınız bile zaten diyor. Hani hakkınızda bir suçlama da olmamış zaten diyor. Dolayısıyla diyor bundan tazminat hak etmiş olmanız mümkün değil diyor mahkeme. Bütün bu olanların tüm şeffaflığıyla neden bilinmediğini sorduğumuzda aldığımız cevap şöyle oldu. Maalesef bugün bir organize suç örgütü lideri çıkıp da bir şey attığında ortaya herkes ona rağbet ediyor. Ama biz alnımız ak, ondan sonra göğsümüzü gere gere gezerken ne kadar doğruları anlatsak da insanlar yok ya diyorlar. Senin için böyle söyleniyor. Yapmışsındır herhalde diyorlar yani. Ne diyelim yani? İddialar, mahkemeler ve hatta kalabalık gruplar eşliğinde Sadat binasına yürüyüşler. Yaklaşık 10 yıldır çeşitli yollarla hedef alınan Sadat öyle görünüyor ki gündemde kalmaya devam edecek. Şu anda önünde bulunduğumuz Sadat bir paramiliter kuruluştur. 1 milyon TL'lik tazminat davası açtık Kılıçdaroğlu aleyhinde. Terörist yetiştiren bir kuruluş. Bu iddianın yalan ve bühtandan ibaret olduğunu belgeleriyle ortaya koymuştur.